Kopernik pizzası, Türkiye'nin en sıcacık pizzası. O Kopernik. Evet, herkese selam. Umarım herkes iyidir. Ben bugün ayrı bir enerjiyim. Bugün yine bir oyuncu kulaklığı incelememiz olacak. Fakat bugün benim sevdiğim gibi kablosuz bir oyuncu kulaklığı inceleyeceğiz. Ve gerçekten heyecanlıyım. Çünkü bu kulaklık Rampage markasına ait Rampage Fury X modeli. Amanın gitti 50.000 liralık kamera. Rampage Fury X. Güzel oldu. Bu çirkin şov için herkes helal etsin. Hadi kutumuzu açalım. Yine sinüzitlerim doldu ya. Şu klima mahvediyor beni abi. Fakiriz ya, ondan çarpıyor herhalde. Evet, ürünümüze gelelim. Cam gibi maşallah, cam. Evet, alışkın olduğumuz Rampage kutusuna sahip değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Biliyorsunuz Rampage'in genellikle kutuları yarı transparan olur. Yani kulaklığın yarısı gözükür. Şeffaf bir plastikle kaplı olur. Bu sefer tam kapalı bir kutumuz mevcut ve alıştığımız Rampage renkleri değil, siyah ve yeşil kullanılmış. Kulaklıkta da aynı şekilde. Bence yakışmış. Yani görsel gözüme gayet güzel geldi. Bakalım kulaklıkta gerçekte böyle güzel gözüküyor mu? Hemen bir kutumuzun yan tarafına bakalım. Fury X'in yandan bir görseli var. Arkada özelliklerimiz vesaire yazıyor. Burada da en önemli özellikler yer alıyor. Bakalım neler varmış. Gürültü engelleyici kulak pedleri varmış. Bu pasif gürültü engelleme bu arada. 50 milimetrelik sürücülere sahip. Neodyum mıknatıslı. Rahat, hafızalı kulak pedlerine sahipmiş ve deriymiş. Çok deri sevmem ama bakacağız. PlayStation 4 ile uyumlu. Benim sevdiğim gibi sökülebilen ve tekrar takılabilen bir mikrofonu varmış. 2.4 GHz bandını kullanıyor ve 10 metreye kadar çekim mesafesi varmış. 3.5 milimetrelik jack opsiyonel olarak eklenmiş ve tabii ki PC uyumlu da aynı zamanda. Evet, paketimizi açalım. Kutuya da zarar vermek istemiyorum. Güvenlik öncelikli. Dışı jelatinli kaplı olduğu için güvenlik bandına gerek duymamışlar. Hemen açalım. Evet, vakumlu bir kutu geliyor. İşte geliyor. Gelmiyor özel harekat. Lan var ya, kulaklığın anasını ağlattım şu an büyük ihtimal. Hadi lan, hadi. Evet, sonunda. Evet, öncelikle kulaklığımızı bir çıkaralım. Aksesuarları da çıkartalım. O bayağı dolu bir kutu var şu an. Kutumuzda başka bir şey kalmadı. Kutu bu arada çok tatlı ya. Gerçekten böyle insanın atası gelmiyor. Ama biz ne yapacağız? Kapanmıyor da be. Bu sefer fetiş yapacağım. Yapamadım. Işıkları öldürüyordum ha. Evet, kulaklığımızdan değil, aksesuarlarımızdan devam edelim. Burada minnacık bir USB vericimiz var. Üstünde koruma kapakçığı var. USB 2.0 bu arada. Üstüne Rampage logosu işlenmiş. Burada da takılıp sökülebilir bir mikrofonumuz var. Gayet esnek bir yapıda. Ve burada ufak bir filtresi var. Yani sert ünsüz harflerde patlama yapmaz. Bu da gayet güzel. Sert ünsüzleri say. P, K, T ağızdan patlayarak çıkan harfler. S var mı? Yok. Ama ben P'leri de T'leri de söylerken tam çıkaramıyorum. Ona rağmen 150.000 olduk ama. Muhabbetine geliyoruz diyorlar bak. Bu da bu şekilde gayet güzel gözüküyor. Ve kablolara gelelim. Şöyle bir minik kablomuz çıktı. Micro USB'den USB'ye bir kablo. Geldik AUX'umuza. Güzel örgü kablo bir AUX var. Buna da geleceğiz. Ve bayağı uzun. Yine örgü bir kablo olan ana kablomuz var. Altın uçlu bir USB kullanmışlar. Burada da ses kartımız var. Şöyle arkasında bir klipsi var. Yani yakanızı herhangi bir yere tutturabilirsiniz. Ben bu tarz ses kartlı ürünleri çok sevmiyorum açıkçası. Ama bakalım işlevselse egale edebilir bu durumu. Ve bir de içinden tabii ki kullanım kılavuzu çıkıyor. Yine böyle gazete gibi, benim sevmediğim şekilde. Bu arada bayağı iyi yapmışlar. Hem Türkçe hem İngilizce var burada. Resimli bir şekilde anlatmışlar ve bayağı özellik yazıyor burada. Güzel, onu sevdim. Arka tarafını çevirdiğimizde de garantisine ulaşabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. 2 yıl garantili ürünümüz. O yüzden bunu kaybetmeyin. Ve geldik
kulaklığımıza. Evet, kulaklığımıza geldik. Bu arada en başta söylemiştim. Yeşille siyah çok güzel olmuş. Yeşilin tonu çok güzel bir ton bu arada. Şöyle yandan görünüşü, tepeden görünüşü. Burada Furry X yazısı var. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu kulaklık Furry Level YouTube kanalıyla, yani Ömer Faruk'la Rampage'in ortak yaptığı bir kulaklık. Vallahi kıskandım, öyle söyleyeyim. Güzel bir girişim olmuş. Ve yapmışlar da yani. Tasarım şimdilik okey. Kablosuz olması ayrı bir okey. Yani ses falan da beni tatmin ederse gerçekten güzel bir girişim olmuş olacak. Rampage, bak bizi de gör, biz de bir şeyler yapalım. Adını da Helal X koyarız. Neyse, şaka bir yana devam edelim kulaklığımıza. Geneli ABS plastik, üst tarafı deri. Suni deri ama buralar. Bu gördüğünüz yan taraflar, soğuk soğuk, ne güzel. Gerçek metalden yapılmış ve boyası çok kaliteli duruyor açıkçası. Hiçbir pürüz yok. Kablolarımız da yeşil renkte. Bakalım kablolar geriliyor mu? Evet, kablo uzunlukları yeterli. Bazen böyle en üst seviyeye çıkardığınızda bu kablolar geriliyor. Oğlum çok beğendim kulaklığı ha. Evet, kontrol panelimize gelelim. Burada ses açma kısma tekerleği var. Burada açma kapama tuşumuz. Şurada küçük bir ledimiz var. Burada micro USB girişimiz. Burada 3,5 mm jack girişimiz. Burada da mikrofon girişimiz mevcut. Burada bir tuşumuz daha var. Yanında küçük ledi var. Bu da mikrofonu açıp kapatmamıza yarıyor. Yani açıp kapatmak için illa mikrofonu sökmemize gerek yok. Bu arada gayet güzel ve sağlam buraları. Bir kulak pedlerine bakalım. Deri kulak pedlerimiz var. Ve iç genişliği gayet büyük. Kulağı tamamen sarar. Zaten şimdi takacağız. Şu üst taraftakiler sanırım hava kanalları. Evet, hava kanalı bu arada. Bu da hava çıkışı olduğu için basları daha iyi duymanıza olanak veriyor ve kulağınıza daha iyi oturuyor. İçeride hava bırakmadığı için. Hadi bir takalım. Oo, bir dakika. Kafaya göre ayarlayalım. Ayarlayalım diyorum zaten en büyük de neredeyse. Koca kafaya. Şu an şöyle söyleyebilirim. Üstümde klima çalışıyor şu an. Onun uğultusunu duymuyorum. Gerçekten bir pasif gürültü engelleme mevcut. Kulak pedleri çok güzel sarıyor kulağı. Ve genellikle kulaklıklarda ben çok rahatsız olurum. Şurada bir boşluk olur. Kulak pedleri geniş olduğu için şurada da hiçbir boşluk yok. Yani hiçbir ses ve hava girişi yok. Gayet başarılı. Herhangi bir LED de yok. Yani RGB bir kulaklık değil. Sadelik sevenler için daha güzel. Şimdi ne yapacağım ben? Tabii ki müzik testini yapacağım. Evet, bilgisayarımı getirdim ama mikrofonu da takayım. Şu şekilde. Şurada bir küçük çentiği var. Direkt oturuyor, yani sağa sola çevrilmiyor. Bu da güzel olmuş. Şöyle bir takayım. Bak. Mikrofon tam istediğiniz yerde duruyor. Nereye ayarlarsanız orada kalıyor. Çok yakın tutmanızı tavsiye etmem ağzınıza bu arada. Sesin daha iyi çıkması adına. Şimdi bir de AUX'la bağlayalım. AUX girişine bağladım. Bildiğim şarkıları açayım bari de ona göre bir yorum yapayım. Biraz dinleyeyim. Of, bası çok iyi bu arada. Yani bir oyuncu kulaklığına göre bayağı başarılı. Başka bir şarkı açalım. Size de dinletmek istiyorum bu arada. Hemen dinleteyim. Ses seviyesine ve baslarına 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü bir oyuncu kulaklığına göre gerçekten... Çünkü bir oyuncu kulaklığına göre gerçekten iyi bir basa sahip. Bayağı beğendim. Al sen de dinle bak. Beğeneceğim mi? Yine bizim şarkıyı açıyorum. Sesi de yükseltiyorum. Başarılı. Büyük ihtimal bu. Drop Plus'taki sürücüler kullanmış. Aynı gibi geldi bana. Hangisi daha iyi? Drop. Değil mi? Bass'ta mı daha iyi? Ses bunda daha yüksek çıkıyor bu arada. Bassları Drop Plus'ın daha iyi. Peki. Şimdi bir de mikrofon testini yapalım hemen. Söylemeyi unuttum ben ha. Bu arada bir müjdem var. Sistem topla diyenler vardı aranızda. Önümüzdeki hafta sistem toplama videosu geliyor. Uygun fiyatlı yapacağım. Sonra siz karar verirsiniz. Pahalı mı yapalım, daha mı ucuz yapalım falan. Aslında en düşük segmentin bir tık üstü diyebilirim. Bir oyuncu bilgisayarı toplayacağız. Muhakkak izleyin. Bakın, izlemiyorsunuz, üzüyorsunuz beni. Evet, şu an sesimi Rampage Furry X'ten alıyorsunuz. Kapalı bir ortamdayım. Hafif klimanın uğultusu geliyor olabilir. Büyük ihtimalle gelmiyordur. Mikrofon hakkındaki düşünceleriniz nedir? Ben de merak ediyorum. Sizle birlikte dinleyeceğim. Aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi şimdi oyun testine geçelim.
Evet, driver kısmına geldiğimizde driver'ını indirdim. Linkini de aşağı bırakıyorum ama driver'ında pek bir özellik yok açıkçası. RGB vesaire olmadığı için bu panel de yer almıyor. Mikrofon ve ses kontrollerini buradan yapabiliyorsunuz. Sağ solu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve bu kadar. Farklı bir şeyi yok. Driver'ı biraz yetersiz buldum ama gerçi çok da gerek yok. Her şey üstünde çünkü. Hadi şimdi bir counter atalım. Bu arada işlevsiz. Yani üretilirken bir atama yapılmamış. Sadece şöyle ışık veriyor. Açık tutabilirsiniz. Güzel bir görsel oluşturuyor. Şimdi biliyorsunuz kulaklığımızın en önemli özelliği kablosuz olması. O yüzden ben kablosuz oynayacağım. Kablolu zaten denemiştik. Müzik testi vesaire yaptık. Şimdi bir de kablosuz halini görelim. Yine klasik ölüm maçımızı atalım. Bu arada şeyden çok rahatsızım. Bu aralar CSGO'da inanılmaz fazla hileci var. Yani eskiden bu kadar değildi. Banlıyordu Counter ama şu an herkeste hile var neredeyse. Çok rahatsızım bu konudan. Hadi bakalım. Terörist olalım bu sefer. İşte geliyor özel harekat. Hilal bayıktı bozkurtlar bizim çocuklar. Allah, Ruslar var yine ya. Skabiliyet. Korktum be. Abi ya şu Ruslar konuşmasa çok tatlı olacak ya. Bir de veletler var. Buradan biri gelecek kesin. Ha, bizim adammış. Küfür de ediyorlar ha, ahlaksızlar. Ya eşşoğlu eşek. Yapma ya. Biz AUK alalım en iyisi ya. AUK candır gerisi heyecan. Biri geliyor. Bu arada 7-1 çok tatlı çalışıyor, onu söyleyeyim. Bak buradan gelecek şimdi. Geliyor. Ah be yavrum be. Kafadan vuramamışım. Aha küfür etti bana yine herhalde. Rusça konuşuyorsun ama anlamıyorum. Çok çirkin bir dil ya. Hadi oğlum. Üçüncüyü de kilitleyelim. 19 altımız kaldı. Ya sen oyuncusun ya. 3 alt. Bir tane daha geçecek şimdi. Aa! Gel. Gel gel gel. Aa, vuramadım ya. Yeter be. Çıkıyorum. Evet, yavaş yavaş incelememizin sonuna gelelim. Ben kulaklığı bayağı beğendim. Şarjı ne kadar gidiyor? Bunları aşağıda açıklama kısmına yazacağım. Çünkü 100'den 0'a kadar tüketmedim şarjını. Dediğim gibi açıklamalarda okuyabilirsiniz. Aşağıda ürünün linkini de bulabilirsiniz. Kaçıyorum. Aşağıda açıklama kısmında ürünün linkini de bulabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.